Vedik astroloji konuşuyorsak Sade Sati'yi konuşmamız lazım. Müjdeyi ben mi vereyim, siz mi verirsiniz? Kova, balık ve koça geçiyor. Ay burcu balık olanlar Sada Sati'nin göbeğini yaşayacaklar. En hararetli dönemini yaşayacaklar. Koç burçları da Mart'ın sonuyla birlikte Sada Sati süreçleri başlıyor. Yani 7,5 senelik bir sürece giriyorlar. Bu yeni ayın etkileri bir ay devam edecek. Önemli bir yeni ay mı? Önemli bir yeni ay Oğlak Burcu'nda Vedik astrolojiye göre Şaravana takım yıldızında gerçekleşecek. Yükselen de yine İkizler Burcu, Aridra yıldızı ve yine Mars retrosu yükselende, yani şunu demek istiyorum, bu Mars görünümlü bir yeni ay. Balık Burcu'nda Vedik astrolojiye göre oluyor bu güneş tutulması. Yine işte bu Venüs retrosu, Merkür retrosu da Balık Burcu'ndaydı. Balık Burcu'nu çok yoğun yaşayacağımız birkaç aydan bahsediyoruz. Artık pik noktasını geçirdi, bitirdi. Bundan sonrası uyku evresi diyebilir miyiz? Uyku evresi diyemeyiz. Yani sonuna kadar hala bizim Mars retrosu etkisi altındayız. Bazı takım yıldızları var. Yani doğuştan şanslı, bereketli, hani şeytan tüylü insanlar. Ballı. Ballı, evet, aynen. Yani girdiği ortamda sevilir. Vedik astrolojinin yaklaşımı böyle midir? Yani bir önceki ilişkinde ya da ilişkilerinden birinde bir vebal aldıysan bu bir sonraki ilişkini de etkileyebilir mi? Etkiler ama bu psikolojide de böyle zaten. Efendim merhabalar, Vedik astrolog Zehra Merve Külünkoğlu ile birlikteyiz. Şimdi öyle bir döneme girdik ki Nisan ayına kadar retrolardan retro beğeneceğiz. Bugün Nisan'a kadar ama daha çok 2025 genelinde ve özelinde acaba dünya insanını neler bekliyor onları konuşacağız. Siz hoş geldiniz. Zehra Hanım, siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Bir Batı astrolojisi var, Vedik astroloji var, karma astroloji var. Bunların hepsi 3 ayrı disiplin mi? Şimdi şöyle, karma astrolojisi Batı astrolojisiyle bağlantılı bir durum. Vedik astroloji bambaşka bir alan. Yani aslında ikimiz de astroloji olarak baktığımızda gezegenleri kullanıyoruz, yıldızları kullanıyoruz. Fakat baz aldığımız noktalar farklı olduğu için de haritalarda gezegen yerleşimleri farklı çıkıyor. Batı astrolojisi burçları baz alarak harita oluşturuyor. Vedik astrolojisinde biz takım yıldızları baz alıyoruz. Vedik astrolojiye göre aslında sizin burcunuz bir burç geri. Geri. Aynen öyle. Son 3 ayda bu konuyu ilgilendiren, bu konu özelinde o kadar çok yayın yaptık ki Mars Retro neler getirecek diye. Çok üzülerek söylüyorum, Mars Retro'nun etkilerini öyle tahmin ediyorum ki dünya ve ülkemiz sonuna kadar yaşadı. Bitiyor, Şubat ayının sonuna doğru bitiyor. Evet. Size göre de öyle mi Vedik astrolojiye göre? Evet. Biterken sessiz sedasız bitecek mi? Artık pik noktasını geçirdi, bitirdi. Bundan sonrası uyku evresi diyebilir miyiz? Uyku evresi diyemeyiz. Yani sonuna kadar hala bizim Mars retrosu etkisi altındayız. Şimdi Vedik astrolojiye göre Yengeç burcunda başladı retro. 19 Ocak'la birlikte Yengeç'ten İkizlere gerilemeye devam etti. Şu anda İkizler burcunda retro halini devam ettiriyor. Ama takım yıldızı olarak baktığımızda Pınarbaşı takım yıldızı. Yine yengeç bir doğası var içinde. Yani bu da yine içsel konularla, ailevi konularla, yine toplumsal konularla alakalı bir imtihan sürecinde olduğumuzun hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Aile konuları dediniz. Biraz daha açar mısınız? Şöyle, yuva, yani yengeç burcu dediğimizde ilk aklımıza gelen noktalardan bir tanesi yuvadır. Ana tema budur. Şimdi Pınarbaşı takım yıldızının ana teması da bu. Yuva, iç dünya, aile. Bu özel alan, yani iç dünyamız. O alanlarla alakalı harekete geçme noktasında sıkıntı yaşadık zaten. Yani aralığın başından beri birçok insanla konuştuğumda da fark ettiğim bir halsizlik, bir yorgunluk, bir içe dönme, yani zorla işe gitme, zorla hareket etme noktasında enerjiler veriyor zaten. Şimdi bu hala devam etmekle birlikte bir de bu konulara İkizler Burcu'nun doğası da ekleniyor. Zihinsel dünyamız, yani hem kalp dünyamız hem zihinsel dünyamız biraz daha karmaşa içerisinde olacak diyebiliriz. Ama bu karmaşa aynı zamanda bizim hani o takıldığımız, harekete geçmekte zorlandığımız, harekete geçmemizi engelleyen duygusal ve zihinsel engelleri fark edeceğimiz bir süreci de kapsıyor. Bunları fark ettiğimizde aslında Mars retrosunu olumlu bir şekilde kullanmış oluruz. Bunu fark etmek demek ne demek?
Bunu fark etmek şöyle, hepimizin haritasında ikizler ve yengeç bir alanı temsil ediyor. Herkesin haritasında farklı alanı tetiklemekle birlikte yine bir ana teması var. Yani bu biraz önce saydığım konularla alakalı yaşadığımız sıkıntılar varsa, sorunlar varsa, görmezden geldiğimiz, üstünü örttüğümüz, yok saydığımız durumlar varsa bu retro sürecinde bunlar açığa çıkmıştır. Aile içinde kıpır kıpır kıpırdanan huzursuzluklar varsa, bir süredir süre gelen, o ya da bu şekilde bastırıldı ve yok sayıldıysa, bu kritik evrede o mu gün yüzüne çıkacak? Aynen öyle. Yani Mars retrosu oraları tetikliyor. Artık bastırmayı, yok saymayı izin vermiyor. Retro sürecinde, çünkü o görmezden geldiğiniz noktayla alakalı öyle bir olay yaşıyorsunuz ki hayatınızda artık susamıyorsunuz, duramıyorsunuz, bir şey yapmanız gerekiyor. Yani harekete geçmekte zorlanmayla birlikte o noktada, yaramız olan o noktayla alakalı hayat bizi harekete geçmeye zorluyor. Burayı düzenlemen lazım. Burayı düzenle ki bundan sonraki süreç, yani Mars retrosu bittikten sonraki süreç o konularla alakalı hayatın bir düzene oturmuş olsun. En azından o yola girmiş olsun. Aile hayatımızın mahrem bir alanı, Evet. zihnimizde de mahrem bölgeler var. Evet. Aynı mahremiyetin ifşası zihnimizde de bastırdığımız konular için geçerli mi? Geçerli. Şimdi işte yengeç kısmındayken yine böyle kendi içimizde ya işte şunu yaşıyorum, şu sorunla yüzleştiğim gibi farkındalıklar yaşayabildik. Ama ikizler sürecinde bu biraz daha dışarıya dökülecek demektir. Çünkü ikizler anlatmayı, konuşmayı seven bir enerjisi var. Şimdi artık o içeride dönen, duran enerji dile dökülecek ve dile döküldüğünde bunu tartışmaya dönüştürmeden, kavgaya dönüştürmeden oturup konuşmak, yani çözüme ulaşmak niyetiyle bir harekete geçersek aslında dediğim gibi bu süreci hayrımıza kullanmış oluruz. Mars Retro'nun bu son dönemecinde Vedik astrolojiye göre en çok etkilenecek burçlar. Yani en başta tabii ki dediğim gibi şu anda ikizler, Vedik astrolojiye göre söylüyorum. İkizler burcu, ondan sonra Terazi, Oğlak ve Kova burçları. Mars buraları görünümde tuttuğu için bu enerji o burçların bulunduğu alana da etki ediyor. Yani bu noktada işte Terazi, Oğlak ve Kova burçları, yükseleni ve özellikle ayı burada olanlar Mars retrosunu daha derinden hisseden kısım diyebiliriz. Hangi uyarıları yaparsınız onlara? Yine biraz önce de söylediğim gibi Mars'ın doğasında hareket var, aksiyon var, mücadele var, savaş var, kavga var. Bu burçtaki olan insanların kendilerini tartışma içerisine sürükleyecek hareketlerde bulunmaktan hani kendilerini geri tutmaları çok önemli. Çünkü oradaki aslında sorun, tartışmaya sebebiyet veren durum, o durum çözülsün diye dürtükleniyor, açığa çıkıyor. Ama bunu yine kavga ettiğimizde, yine hani saçma sapan bir duruma dönüştürdüğümüzde biz o aşamayı geçememiş oluyoruz. Ama orada bizi rahatsız eden, bizi huzursuz eden durumu, ya ben şu anda aslında tam olarak ne yaşıyorum ve bunun yaşamamın altına yatan neden ne? Beni rahatsız eden ana duygu ne? Ana düşünce ne? Bunun farkına vararak o sorun aslında çözülmeye başlar adım adım. Belki yine enerjiler yükselir, sesler yükselir ama niyette çözüm varsa, yani ben bu durumu çözmek istiyorum, ne olursa olsun artık halletmek istiyorum şeklinde bir bakış açısına geçtiğinde kişi bu alanlarla alakalı ve bu hepimizin haritasında Terazi, Oğlak, Kova burçları var ve burçların temsil ettiği konular var. O konularla alakalı yaşadığımız sorunları çözüme ulaştırabiliriz bu süreçte. Retrolar bitmiyor. Mars retroyu hayırlısıyla uğurlarsak sonra ne başlayacak? Şimdi şöyle bir küçük bir parantez açayım. Retro süreçlerinde aslında retro süreçten daha sıkıntılı bir durum vardır. Retronun başladığı ve bittiği zamanlar. Şimdi retro 24 Şubat'ta Mars retrosu bitiyor. Ama 24 ve 27 Şubat arasında Mars durağan pozisyonda olacak. Bu durağan pozisyonda olduğu zaman enerji hepten böyle bir şaşırıyor. Bu ne yapmak gerekiyor ya da ne yapmamak gerekiyor? Asıl sıkıntı o mu? Orası. Evet. Bittikten sonraki durağan pozisyon. Evet. Çünkü retroda yine bir enerji devam ediyor. İçe döndürüyor enerjiyi ama yine bir devam eden bir hareket var. Fakat durağan pozisyonda gezegen durmuş gibi düşünün. Yani kendi konularıyla alakalı hiçbir enerji veremiyor, bir etki anlatamıyor. Onun için o zamanlarda biraz abandone oluyoruz.
Yani Mars'ın temsil ettiği konular neydi? Biraz önce söylediğim gibi hareket, cesaret, mücadele, bir şeylere başlama, devam ettirebilme gücümüz. Ama bu 24 ve 27 Şubat arasında Mars'ın temsil ettiği bu konularla alakalı harekete geçmeyi tavsiye etmiyoruz. Yani Mars duruyor, siz de durun. siz de durun. Mümkünse durun. Yani önemli girişimler, başlangıçlar bu tarihe almamakta çok fayda var. Özellikle hani tartışmaya dönüşebilecek konuşmalar içerisinde bulunmamak, kendinizle bile kavga etmemek, yani kendinizi sakinleştirecek hareketler, egzersizler yapmakta fayda var bu süreçte. Venüs daha böyle sevimli, böyle güzellik, kadın gibi Batı astrolojisinden öğrendiğim kadarıyla bana o imajı veriyor. Venüs retroda aman en fazla cilt bakımı yaptırmam deyip geçeceğim bir retro gibi. Doğru mudur? Ötesinde eklemeleriniz var mı? Doğru. Eklemeler şöyle, cilt bakımından ziyade estetik önerilmez Venüs retrosunda. Özellikle de yüz bölgesiyle kesinlikle o dönemi almamak gerekiyor. Ne zaman? 2 Mart 13 Nisan arası. Bunun artı eksisiyle beraber, yani Mart'ın başıyla 15 Nisan'a kadar diyebiliriz bu süreci. Venüs dediğiniz gibi aşk, estetik, finansal konular, aşk ilişkileri, bunları kapsayan, anlatan bir gezegen. Şimdi Venüs retro olduğunda tabii nerede retro olduğuyla da bağlantılı olarak konu derinleşiyor. Şimdi Vedik astrolojiye göre Balık burcunda retro olacak ve bulunduğu takım yıldız Uttara Bhadrapada takım yıldızı. Bu noktada Venüs aşk ilişkileri dedik ya, daha ziyade bu konuların ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Yani aşk ilişkileriyle alakalı bir yanılsama içerisinde miyiz? Bir bağımlılık ilişkisi mi yoksa bir aşk ilişkisi mi? Yani bunun ayırdına varacağımız bir süreç. Bu noktada, bu süreçte, bu zaman zarfında aşkla alakalı, ilişkilerle alakalı konular biraz sarsılabilir. Bu konular gündeme gelebilir. Ve kişi dediğim gibi bu konularla alakalı, yani ben gerçekten sevdiğim, sevildiğim bir ilişkinin içerisinde miyim yoksa burada bir bağımlılık mı var? Çünkü balığın gölge yönlerinin en başında bağımlılık enerjisi gelir. Burası tetiklenecek çok fazla. Aşk sandığınız aşk olmayabilir diyorsunuz. Evet. Ve bunun gün yüzüne çıktığı, bir şekilde ifşa olduğu. İfşa olacak. Yani orada bir sert yüzleşmeler yaşanabilir. Fakat bunu kabul etmek çok kolay olabilir mi? Balık doğası çok kolay kabul etmeyebilir, bırakmayabilir ama bırakmadığı, yani bırakılması gereken, bitirilmesi gereken ilişkiler noktasında ısrarla ve inatla devam edildiğinde kişi kendisine ve ruhuna çok fazla zarar vermeye devam edecek demektir. Yani Venüs retrosu biter, daha sonraki retroda tekrar gündemine gelir. Yani o kadar süre zarfında da bu yalancı ilişkinin verdiği tahribatlar daha da çoğalarak devam eder. Mantık öyle mi çalışır Zehra Hanım? Yani benim tanımımla gezegenler belli açılar yapar. Bunlar niye bunu yaparlar? Aşağıda bir şeyleri anlatmak, belli idrak kapılarını açmak için. Sen direnirsen 3-5 zaman sonra onlar tekrar belki de daha üst perdeden başka açılar yapıp onu öğretene kadar yukarıdan enerjiyi yansıtmaya devam ederler mi diyorsunuz? Evet, aynen o şekilde. Yani sana onu öğretene kadar hep bir level arttırarak o açıları oluştururlar. Yani bu şekilde, hayat bu şekilde devam ediyor. Yani bu hayatta zaten bir şeyleri hani öğrenelim, halledelim, aşalım ve en sonucunda kendimizi gerçekleştirme. Yani kendimizin en yakın, en rahat ettiğimiz, en huzurlu olduğumuz haline ulaşma niyetindeyiz ya, ruhumuzun böyle bir arzusu var, bir itkisi var. Oraya ulaşma noktasında da biz bir dersi fark edene kadar tekrar alttan ders almaya devam ediyoruz. Ama bu da bir noktada aslında bir yerde evet nasip meselesi. Yani bu etkiyi hepimiz yaşıyoruz ama hepimiz aynı farkındalığa eremiyoruz. Bu noktada tabii ki niyetler de önemli. Kişinin kendi içine dönmesi de önemli. Venüs retrosunun aslında hani dış dünyadaki yansımasını söyledik ama ruhsal manada çok derinleşeceğimiz bir süreç aynı zamanda Venüs retrosu. Çünkü balık doğası bizim bu hayatı bitirme kapımız olarak bakılır balık burcuna. Yani son noktadır. İç ve dış bir araya gelir ve balık enerjisi hani daha ziyade bu dünyadan kopmaya meyyal bir tarafları vardır. İşte Venüs retrosunda aslında bu ruhsal ve maneviyatımız noktasında da eksik kaldığımız noktalar, geliştirmemiz gereken noktalarda da bazı aydınlanmalar yaşayabiliriz. Böyle bir güzelliği de var bu Balık sürecin. burcu daha mı depresif olur? Dünyadan kopma enerjisini çok anlayamadım.
Balık burcunun bir tarafı depresiftir, evet. Yani hayal dünyası çok yüksektir. Hayal gücü çok yüksek enerjiye sahiptir balık burçları. Ama bununla birlikte bir tarafları hep böyle hani hayal alemindedir, ötelerdedir. Bu somut dünya onlara biraz fazla gelebilir, ağır gelebilir. Bu somut dünyanın sorumluluklarından zorlanabilirler. Onun için biraz böyle hani hülyalı bir tavırları vardır. Bu dünyaya ait değillermiş gibi gelir Gibi, bana. evet. Doğru. Masal Doğru. kahramanı gibi. Bu Venüs retroyla uyarımızı aldık. Böyle yüzünle gözünle çok uğraşmayacaksın. Evet, evet. Şanslı harita diye bir şey var mıdır? Ben bu soruyu sormayı çok seviyorum. Bir umut, belki bu defa yakalarım diye. Şanslı harita. Hani deriz ya o doğuştan şanslı. Yani ne yapsa bitmiyor. Evet. Bir yerden çıkıyor. Hep mi yüzüne güler talih Güler, deriz. evet. Sahiden de bu söylemlerin, sloganların halk dilinin dışında Vedik astrolojiye göre anlamlı bir karşılığı var mı? Var. Şöyle bazı takım yıldızları var. Yani doğuştan şanslı, bereketli, hani şeytan tüylü insanlar. Ballı. Ballı, evet, aynen. Yani girdiği ortamda sevilir, desteklenir, yardım istemeden kendisine yardım etmekten keyif alır etrafındaki insanlar. Bunu anlatan takım yıldızları var. Bu haritada varsa bu insanlar da bu enerjiye sahip bir şekilde doğuyorlar. Nedir onu sağlayan En yıldız? başında şöyle, mesela işte Balık burcunda var bu takım yıldızı. Son takım yıldızı, Revati takım yıldızı. En şanslı, en bereketli yıldız olarak geçer. Bu noktada hakikaten de çok sevimli insanlardır. Yani o insanları tanımasanız bile gördüğünüz anda ısınırsınız, bir sempati duyarsınız. Ve sıkıştıkları anda yardım gelir onlara. Yani sıkışmalarına bile gerek kalmaz aslında. Biraz önce söylediğiniz gibi 4 ayak üstünde düşerler, desteklenirler. Bu insanlar da aslında şanslı olduklarını bilirler. Yani sürekli bu enerjiyle muhatap oldukları için. İlk aklıma gelen bu. Bunun dışında Rohini takım yıldızı var. Boğa burcunda olan bir takım yıldız. Bu takım yıldızına sahip olan insanlar da maddi olarak şanslı doğarlar. Bu insanlar da yine sadece maddi olarak da değil, güzellik olarak da, yani bu Rohini takım yıldızında yükseleniniz varsa, güneşiniz, özellikle ayınız varsa güzel bir insansınızdır. Yani ortalamanın çok çok üstünde bir güzelliğiniz vardır. Ve biz insan olarak güzelliğe zaafımız var ya, ondan dolayı da o insanlara karşı da yine böyle bir sevgi, sempati duyarız. Yani onların işini görmek isteriz, yardım etmek isteriz. Böyle takım yıldızları var. Tersi var mı? Tersi de var. Yani sert yıldızlar var. Bu sert yıldızların en başında mesela Aşeşa geliyor. Yengeç burcunun son derecelerinde. Vişaka var. Terazinin sonu, akrebin başını yöneten bir yıldız. Haritaya bakınca görüyorsunuz. Evet. Yani ben size haritamı baktırdığımda olumluyu da olumsuzu da bu yıldızları görebiliyorsunuz. Söylüyor musunuz? Olumluyu söylemek güzel de olumsuzu nasıl söylüyorsunuz? Olumsuzun gölge yönlerini söylüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Bu olumsuz dediğimiz takım yıldızları aslında benim en sevdiğim yıldızlar arasına girer. Neden? Enerjisi serttir. Kişiye ruhsal olarak, iç dünya olarak çok sert enerjiler verir ve hani düzeltmesi gereken hakikaten keskin köşeleri vardır bu insanların. Ama bu insanlar bu gölge yönlerini dengelediklerinde, düzeltmeye gayretine girdiklerinde altından muazzam bir güzel enerji açığa çıkıyor. Yani kimisinden şifa enerjisi açığa çıkıyor, kimisinden yaratıcı enerji, üretici enerji çok fazla açığa çıkıyor. Celalden cemal çıkıyor. Aynen öyle. Onun için hani o celalleri de kötü diyemiyoruz ama sert mi? Sert yıldızlar, evet. Gelelim Vedik astroloji konuşuyorsak Sade Sati'yi konuşmamız lazım. Müjdeyi ben mi vereyim, siz mi verirsiniz? Yani Sade Sati. Efendim, Sade Sati Kova, Balık ve Koç'a geçiyor. Ötesi sizde. Şöyle, Satürn 29 Mart'la birlikte 2,5 senelik Kova sürecini bitiriyor ve Balık burcuna geçecek. 2,5 sene boyunca da Balık burcuna seyahat edecek. Şimdi Sade Sati Vedik astrolojide olan bir sistem. Ay burcuna göre Satürn'ün aldığı konum. Burada şimdi Ay burcu Koç olanlar, Balık olanlar ve Kova olanlar Sade Sati sürecinde. Kova olanlar ilk 2,5 senedir zaten Sade Sati'lere başlamıştı. Şimdi Ay burcu Balık olanlar Sade Sati'nin göbeğini yaşayacaklar. En hararetli dönemini yaşayacaklar. Koç burçları da Mart'ın sonuyla birlikte Sade Sati süreçleri başlıyor. Yani 7,5 senelik bir sürece giriyorlar. Nasıl anlayacaklar? Nasıl anlayacaklar? Emareleri ne olacak? Hayırlı olsun, girdik minvalinde
Nedir ayak sesleri? Kendini nasıl gösterecek? Ayak sesleri daha ziyade iç dünyaya yönelme şeklinde olabiliyor. Yani İçe bu iç kapanma. dünyaya içe kapanma. Hı hı. İçe kapanma, biraz soyutlanma enerjisi, biraz tat alamama. Yani önceden yaptığı şeylerden keyif alamama. Yaşam enerjisinin Yaşam düşmesi. enerjisinin azalması, düşmesi. Yani ben bu dünyaya niye geldim sorgulamaların artması. Hani ne yapıyorum, ne için uğraşıyorum, ne gereği var, ne önemi var şeklinde de bir bakış açısı da çıkabiliyor. Bu gibi etkiler çıkabiliyor iç dünyasında. Dış dünyada da biraz daha hani yapmak istediği işler noktasında hani olmadık engellerle karşılaşabiliyor insan bu süreçte. Tam oldu, bitiyor derken Evet. bir engel. Hı hı. Şimdi dini terminolojiyle Allah kuluna zulmetmez. Hı hı. Gezegenlerde çile olsun diye sadesatiyi oluşturmadılar. Bir araya gelip de hadi biz sadesati yapalım şu burçlara demediler. Hı hı. Maksat nedir? Maksadı biz söyleyelim ki Hı hı. hasıl olsun. Evet. Neden bunlar bu açıyı oluşturuyorlar? Sadasati insan ömründe en yoğun olarak olgunlaşma sürecini yaşadığı dönem olarak adlandırabiliriz. Bir tekamül süreci Tekamül aslında. süreci, evet. Sınavların serpiştirilmiş değil de tak 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 Hı hı. geldiği mi? Evet, yani böyle peş peşe süren bir silsile olarak geliyor. Ama bu 7,5 senenin 7,5 senesi yani tamamen böyle bir karamsar bir hani zorluk süreci olarak adlandıramayız. Yumuşadığı zamanlar oluyor, daha sakin geçtiği dönemler oluyor ama genel olarak bir 7,5 senelik süre. Fakat bu süre kişinin olgunlaştığı, kendinin farkına vardığı, biraz önce dediğim gibi yani hani günlük yaşayan bir insanken birdenbire ya aslında hani benim ruhum da var, maneviyatım da var. Bunları da güçlendirmem lazım, desteklemem lazım. Bunun için neler yapabilirimin aradığı sürece geçiyor. Yani sadece bedenden ibaret olmadığımızı anladığımız, fark ettiğimiz bir süreç ve madem ben sadece bedenden oluşmuyorum, o zaman ruhumun ihtiyacı ne, kalbimin ihtiyacı ne? Bunları gerçekleştirmek için, sağlamak için neler yapmam gerekir, nelerden uzak durmam gerekir şeklinde yeni bir vizyon açılıyor aslında o süreçte. Ve sadasatiye giren kişiyle sadasatiden çıkan kişi aynı kişi olmuyor. Eğer farkındalığı da yüksek bir insansa hakikaten belli bir sıçrama yaşayabileceği bir süreç. Ama şöyle bir etkisi de var. Yani Satürn dediğimiz gezegen disiplini, sorumlulukları anlatan bir gezegen olduğu için Satürn döneminde evlenenler, iş kuranlar, çocuğu olanlar yani sorumluluğu arttığını anlatan bir dönemi de anlatıyor. Yani hayat durmuyor o süreçte. Kova, balık, koç dedik. Hı hı. Sadesatiye giren bir burç asla neyi yapmamalı? Bir uyarı yapsak mesela. Hı hı. Şimdi bu 7,5 Hı hı. yıllık döngüde Hı hı. şuna girmeseniz iyi olur. Girseniz bile uzun süre kalmayın o duyguda, o Hı hı. olayda Hı hı. ya da o hırsta, adı neyse artık. Hangi başlık? Uzak durun diyeceğiniz bir başlık. Şunu söyleyebilirim. O süreçte kişi yani her şey artık bitti. Hayatım bitti. Artık yaşamın anlamı yok. Devam etmemin bir anlamı yok. Zaten devam da edemeyeceğim. Hayat zaten çok karanlık duygularına girebiliyor zaman zaman. Ama burada kendisine bunu hatırlatacak yani veya telefonuna kaydedebilir. Kendisine bunu hatırlatması için bir arkadaşına söyleyebilir. Geçecek. Bu böyle sürmeyecek. Geçecek, bitecek. Ve bittiğinde çok daha iyi olacaksın, çok daha güzel olacaksın. Bunu kendisine hatırlatırsa bu süreci yaşamak daha kolaylaşır ve daha kıymetli hale gelir. Ve bu süreçte psikolojik noktada destek almayı öneriyorum açıkçası. Çünkü bu karamsar süreçler biraz uzun sürebiliyor. Kişi kendi kendine oradan çıkmayı beceremediği dönemler olabiliyor, zamanlar olabiliyor. Bu noktada da yardım almaktan çekinmemek önemli. Biraz umutkar da konuşalım. Kova, balık, koç için Hı hı. dengeli gitsin. Bu dönemin olumlu tarafları da mutlaka vardır. Onları da gün yüzüne çıkaralım. İşte dediğim gibi mesela bir ilişkisi vardır, inişli çıkışlıdır ama sonra düzene oturur ve bir evliliğe dönüşebilir. Bir yuva kurar, bir sistem kurar. Veyahut da kafasında bir iş kurma vardır. Bu işle alakalı neyi yapayım, neyi yapmayayım bunun araştırmasını yaptıktan sonra o işi kurar. O iş gitmez diye bir şey yok. Dediğim gibi işini kurabilir, o iş çok güzel bir şekilde ilerleyebilir ama sadasati bittikten sonra en bereketli dönem ondan sonra açığa çıkar. Yani manevi noktada da kişinin en geliştiği, en
saflaştığı dönemdir aslında. Allah'la da en yakın Evet, olduğu dönem diyebilir miyiz? Aynen o şekilde diyebiliriz. Yani maneviyatının çok güçlendiği, bu karamsarlığa kapılmadığında, orada aslında o karanlığın içine bir ışığın, bir şifanın olduğunu hatırlattığında kendine, dediğim gibi oradan çıkması da, o yolu yürümesi de daha da kolaylaşır. Daha da kendini bilen bir şekilde hayatına devam etmeye başlar. 29 Ocak'ta bir yeni ay da var. Bu yeni ayın etkileri bir ay devam edecek. Önemli bir yeni ay mı? Önemli bir yeni ay Oğlak Burcu'nda Vedik astrolojiye göre Şaravana takım yıldızında gerçekleşecek. Yükselen de yine İkizler Burcu, Aridra yıldızı ve yine Mars retrosu yükselen de, yani şunu demek istiyorum, bu Mars görünümlü bir yeni ay. Şimdi Şaravana enerjisi bize duymayı, dinlemeyi anlatır. Aynı zamanda sanat dünyasıyla da bağlantısı vardır. Bu yıldızı haritasında olan insanların sanat yeteneği yüksektir. Özellikle de müzik alanında veyahut da işte sahne sanatları alanında. Şimdi bu noktalarla alakalı aslında kişisel bazda bizi etkileyen nokta iç dünyamızı, yani kalbimizin sesini daha fazla duyacağımız bir yeni aydan bahsedebiliriz. Mars retrosu da işin içinde olduğu için ve görünümde tuttuğu için bu hani biraz önce konuştuğumuz konular, aile, yuva, iç dünyasıyla alakalı görmediğimiz, duymazdan geldiğimiz konuları aslında daha böyle net bir şekilde, yani daha mantık çerçevesinde, ya evet hadi oturalım konuşalım, bizim derdimiz ne? Bunları çözebiliriz. Kendi bireysel bazda baktığımızda da kendimizle alakalı, ya benim bu hayatta ilerleyemiyorsam, yani bir disiplin kuramıyorsam hayatımda, bunlarla alakalı neden ve nerelerde zorluk yaşıyorum? Bunları fark edebileceğim ve bu farkındalığın üzerine, evet benim şu noktalarım zayıf, bunları güçlendirmem lazım. Güçlendirmek için neler yapmam lazım? Bunları fark edeceğimiz bir süreç. Bununla birlikte hızlı gelişmelerin olabileceğini söyleyebiliriz. Yani kişisel haritanızda Oğlak Burcu nereye denk geliyorsa o evin konularıyla alakalı hızlı gelişmeler yaşayabiliriz. Bununla dışında da her duyduğumuza hemen inanmamamız gereken bir süreçte. Çünkü böyle sansasyonel haberler de çıkma olasılığı yüksek. Çok emin olmadığımız şeyi bizim de söylemememiz gereken bir süreç. Yani söylediklerimize dikkat etmemiz gereken bir yeni aydayız. Bu olumsuz tarafı, ama olumlu tarafı aynı zamanda sözlerin etkili olduğu bir zamandayız. Yani ne dediğimize dikkat etmemiz önemli bu yeni ayda. Ağzından çıkana dikkat et. Evet, ağzından Lafın çıkan piri vardır der ya Anadolu. Aynen öyle. Yani söylediğiniz şey sizin kaderiniz olabilir, gerçekliğiniz olabilir. Bu her zaman böyledir. Ama bazı zamanlar bu etki çok daha güçlenebilir. Bu yeni ayda da yine aynı şekilde. Yani bu Hayra konuşmak hayra lazım. konuşmak. İyi konuşmak, güzel konuşmak. Evet. Pozitif konuşmak Aynen lazım. öyle. Doğru mu anladım? Evet. Bunu da en çok insanın kendisiyle yapması gerekiyor. Yani kendine karşı, çünkü en fazla bizim eleştirdiğimiz, zarar verdiğimiz kişi kendimiziz. Kendimizi çok acımasız bir şekilde eleştirebiliyoruz. Yani beğenmediğimiz, hoşumuza gitmeyen huylarımız, tavırlarımız illaki vardır. Ama bu yeni ayla birlikte buna karşı da bakış açımızı daha şefkatli bir alana çekebiliriz. Buna niyet edebiliriz. 29 Ocak'ta başlayan ve hala etkisi devam eden bu yeni ay için sizin planladığınız ritüel kelimesinin içi çok boşaltıldı ama bir uygulama, bir niyet var mı? Ne yaparsınız siz? Şimdi şöyle, yeni ay konularıyla alakalı bir niyet oluşturabiliriz. Bunu sesli de söyleyebiliriz ama yazmak daha da etkilidir. Bu konularla alakalı, yani en başında şöyle, kendi kalbimin sesini duymaya niyet ediyorum şeklinde. Onun haricinde kendime karşı dürüst ve şefkatli olmaya niyet ediyorum. İçimdeki bu öz şefkat, öz sevgi duygusunu bu yeni ay ile birlikte çoğaltmaya, beslemeye niyet ediyorum. Boş konuşmamaya, gıybet etmemeye niyet ediyorum ve bunları böyle bir düstur haline getirmeye niyet ediyorum. Her duyduğumu her yerde söylememeye, her duyduğuma hemen inanmamaya niyet ediyorum. Bu noktalarda, harekete geçmem gereken noktalarda, harekete geçmemi engelleyen duygu, düşünce kalıplarımı fark etme ve bunların şifalandırmak için ne yapmam gerekiyorsa onları kolaylıkla yapabilmeye niyet ediyorum şeklinde bir niyet serisi oluşturabiliriz bu yeni aya
özel Aslında olarak. bunları söyleyerek, bu sloganları söyleyerek kimseye sesimizi duyurmaya çalışmıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalıştığımız kendimiz. Evet. Kodlama yapıyoruz, Evet, değil mi? evet, aynen öyle. Kendi kendimize bir tohum motivasyon atıyoruz. konuşması, tohum atma. Evet, yeni İçeri. aylar zaten tohum atma zamanlarıdır. Yeni ayın olduğu gün değil, en azından bir gün beklemek gerekir. 1-2 gün sonra, yani hilal gözüktüğü zaman Bunları 29 Ocak'ta değil, değil. 30 ve belki Şubat 1 gibi mi Evet, öneriyorsunuz? Evet, evet. O zaman hilal göründüğü anda bu tohumları ekiyoruz zihnimize, kalbimize ve dolunaya kadar yeşermesini bekliyoruz. Hatta ayın sonuna kadar da. Vedik astroloji ile Batı astrolojinin kullandığı cetvel farklı. Bir kez daha o cetvelin ayrımını nasıl anlatırsınız? Çünkü sizin eğitimleriniz de var. Niçin Vedik astrolojiyi tercih etsinler ki meraklılar? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Ben aslında astrolojiye Batı astrolojisiyle başladım. Batı astrolojisine devam ederken Vedik'le tanıştım. İkisini de tamamladım. Ama benim ruhuma, kalbime daha yakın hissettiğim alan Vedik astrolojisi oldu. Şimdi bu şekilde soru geldiğinde de aynı şeyi söylüyorum. Yani siz kendi kalbinize, ruhunuza danışacaksınız. Hangisini okurken kendinizi daha yakın hissediyorsunuz veya hangisini öğrendiğinizi hayal ederken kendinizi daha iyi hissediyorsunuz? Vedik dediğinizde Vedik eğitimini öneririm. Ama Batı'ya yakın hissediyorsanız Batı'yla devam etmenizi öneririm. Bu noktada hani birbirinden üstün, birbirinden aşağı diyemeyiz. İkisi de kadim ilim. Ama benim ruhumda, aklımda Vedik'ten tarafa öyle söyleyebilirim. 2 tutulma daha var. 14 Mart ve 29 Mart. 14 Mart'taki ay tutulması. Biz ayak seslerini ne zaman duymaya başlarız? Öncesinde bir sinyal vermeye başlar mı ve bunlar ne olur? Şimdi şu tutulmalar zaten hani 2 hafta öncesinde yoğun bir şekilde etkileri başlıyor. Mart başı gibi. Mart başı gibi. İlk önce ay tutulması olacak 14 Mart'ta. Ay tutulması daha ziyade bizim iç dünyamızla, dişil tarafımızla alakalıdır. O konularla alakalı gündemimiz olur. Şimdi bu ay tutulması Vedik astrolojiye göre biraz enteresan bir tablo oluşturuyor. Çünkü Aslan Burcu'nda başlayıp Başak'ta tamamlanıyor bir tarafı. Diğer tarafı da işte Kova Burcu'nda başlayıp Balık burcunda tamamlanıyor. Yani bunun 4 enteresan ana tarafı ne? şöyle normalde tutulma olabilmesi için Güneş'in ve Ay'ın Rahu ve Ketu ile kavuşması, birleşmesi lazım. Buradaki farklılık Aslan burcunun son derecelerindeyken tutulma başlıyor. Başak'a geçtiğinde tamamlanıyor. Yine aynı şekilde Kova'nın sonundayken başlıyor. Balığa geçtiğinde yani 4 ana burç enerjisi aktifleşiyor. 2 burç değil 4 ana burç. Şimdi böyle olduğu zaman konuların hızla değişebileceğini söyleyebiliriz. Yani daha mantık çerçevesinde bakarken birdenbire bir duygusal karmaşanın içerisinde bulabiliriz kendimizi. Veya daha duygusal bakarken birden ya tamam çok hani duygudan bakıyorum biraz da mantığı gün yüzüne getireyim şeklinde bir yoğun hisler ve duygular içerisinde olacağımızı söyleyebilirim bu 14 Mart'taki ay tutulmasında. Bireysel noktada da bizim daha ziyade karanlık tarafımızın açığa çıkacağı bir süreç. Onu söyleyeyim yani hem bireysel hem toplumsal açıdan daha ziyade aslında. Bu karanlık tarafta şöyle, hepimizin içinde bir karanlık taraf var. Bir hani zorlandığımız durumlarda açığa çıkan o çok fazla göstermekten hoşlanmadığımız Süfli bir tarafımız var. Evet. Şimdi bu süfli tarafların tetikleneceği bir tutulma diyebiliriz. Ama şimdi hani hiçbir şey tam manasıyla şer ya da zararlı değil ya. Buradaki de hayra odaklandığımızda içimizdeki karanlığın boyutunu göreceğimiz bir süreç. Yani Kendini tanıyacaksın. kendimizi tanıyacağız. Nefsini bilen Rabbini Evet, bilirden evet. yola çıkarak Evet. yolculuğa çıkacaksın. Evet. 14 Mart'ta bu insanın karanlık tarafının açığa çıkması ve mantıktan çok duygularla manevra yapma riski ani çıkışlara dikkat edin uyarısını getirir mi? Evet. Yani bu uyarıyı yapar mısınız? Evet, aynen öyle. Ani çıkışlara, ani hareketlere, ani kararlara, birdenbire bir şey bitirmeye ya da başlatmaya uygun zamanlar değil. Çünkü Pişman olurlar mı? pişman olurlar diye tahmin ediyorum. Çünkü dediğim gibi yani duygular ayyuka çıkıyor. Çok net bir karar verme zamanı değil. Zaten ay tutulması dolunayda olan bir süreç ve dolunayın hani çok daha yüksek bir enerjide olduğunu düşünün. Yani dolunayda zaten her zaman duygular biraz hani aşağı yukarı iniş çıkış yaşıyoruz.
Tutulmada bu çok daha güçlü oluyor. Şimdi bulunduğu takım yıldızlarına baktığımızda da keskin kararlar vermekten kaçınmamız gereken bir süreci anlatıyor bize. O süreci nasıl kullanabiliriz? Ne yapacağız? Dediğim gibi yani o karanlık tarafımızla korkmadan, kaçmadan yüzleşip üzerine yürüyerek yani benim bu karanlığımın boyutları nereye kadar gidebilir? Yani canım yandığında neler yapabilirim? Bunu göreceğimiz ve bunu görmek herkes için çok kolay bir durum değil. Çok kolay halledemez yani o karanlık tarafıyla yüzleşmekte. Ya ben işte çok kızdığımda, çok öfkelendiğimde, işte ihanete uğradığımda şunları yaparım diyemez. Kişi kendine de itiraf edemez bunları. Ama dolunayla birlikte bu duygular da açığa çıkacak. Açığa çıkan duygulardan kaçmak yerine evet benim karanlık tarafımın sınırları bu kadar. Yani bu kadar genişleyebiliyor veya bu kadar daralabiliyor. Yani ben yapabileceklerimin farkındayım ama yapmıyorum, tercih etmiyorum şeklinde bir bakış açısıyla yaklaşıldığında kişi o karanlık tarafının artık üstüne çıkmaya başlar. Ve o karanlık taraf, o muazzam çok güçlü bir enerjisi var çünkü bu Purva Bahadra takım yıldızının. O karanlık tarafının üzerine çıkıldığında biraz önce dediğim gibi o zor enerjilerin altında muazzam bir şifa var. Muazzam bir hani kendini anka kuşu gibi baştan yaratma enerjisi diyebiliriz. Küllerinden yeniden doğma enerjisi diyebiliriz aslında. Karanlıkta kaybolmaktansa orayla yüzleşme cesaretini gösterip bu işin dibi nereye kadar gidiyor? Evet. Hadi gidelim cesaretini görüp Evet. yürümek ve dibine kadar gitmek Evet. mi kastettiğiniz? Evet, aynen bu. Ama bunu da şöyle yani bu karanlık tarafı görebilmek için illa birilerine zarar vermemiz gerekmiyor veya o zararın içsel bir içinde olmamız yolculuk. gerek. İçsel bir yolculuk. Yani hani kıskandığımda bende hangi duygular açığa çıkıyor? Kıskançlığım nerelere kadar varıyor? Bunu illa hani harekete, fiile dökmemiz de gerekmiyor. İçimde ben bu hissi hissediyorsam vardır o bende. Varsa onu yok saymak, yok ya bende öyle bir şey yok, öyle duygular yok, ben yani canım yansa da yakmam diye kendini kandıran insanların aslında işin öyle olmadığını fark edeceği bir süreç diyebiliriz. Ya da eleştiriye kapalı bir insansan, Evet. bugüne kadar bunu görmediysen, burada bunu göreceğin olaylarla karşılaşacaksın. Evet, evet. Eleştiriye hiç açık olmadığınla yüzleş, buradaki açık olma halini genişlet, değil mi? Karanlığın üzerine çıkma, öyle tahmin ediyorum, böyle Evet, oluyor. evet, evet. Yani o duyguyu kabul ettikten sonra bir şey değişiyor zaten. Onun üstüne çıkabiliyorsunuz. Evet, benim sınırlarım bu. Benim karanlık tarafım bu. Karanlık gölge yönlerim bunlar. Bunlar. Benim bunları şifalandırmak için, dengelemek için neler yapmam gerekiyor? Buna odaklandığımızda ki oradaki o muazzam enerji buraya çalışmaya başlıyor işte. Karanlığa değil de aydınlığa hizmet etmeye başlıyor. Ve karlı çıkıyorsun. Evet. Bu kadar tehlikeli gibi görünen karanlıktan. Evet. 29 Mart Güneş tutulması. Ülkemizden ne kadar izleyeceğiz? Görünüyor mu? Ülkemizden izlenmeyecek ama yine de etkileri olacak tabii ki. Ay tutulmasında bu karanlık taraflarımızla yüzleşirsek yeni aya kadar aslında bu güneş tutulması bizim hani maddi dünyamızda hayrımıza etki edecek şekilde şekillenecek. Çünkü güneş tutulmaları daha dış dünyayla, mantıkla, eril tarafımızla bağlantılıdır. Bir şeyleri yoluna koymak, harekete geçmek, sistem oluşturmakla bağlantılıdır. Hangi takım yıldızına bakıyoruz? Bulunduğu yani güneş tutulmasının bulunduğu takım yıldızı bizim o güne kadar ertelediğimiz işlerle alakalı, harekete geçmekte zorlandığımız veyahut da sabrettiğimizi düşündüğümüz konularla alakalı açılımlar yaşayacağımızı söylüyor bize. Pozitif. Pozitif manada. Ama bunun için ay tutulmasında değerlendirilmesi gereken başlıklar mı var? Evet. Yani orada işte o bizi zorlayan, engelleyen psikolojik ve duygusal blokajlarımızı fark edersek bu güneş tutulması bizim hem iç dünyamızla hem dış dünyamızla bağlantılı olarak daha ilerlememizi, daha sakin bir şekilde ilerlememizi ve geciktiğini düşündüğümüz bazı ödüllerle karşılaşacağımız bir güneş tutulması olarak yorumlayabiliriz. Olumlu etkileri almak için ay tutulmasını iyi değerlendirin ve bu karanlığın üstüne ne yapın edin çıkın. Evet. Uttara Bahadra takım yıldızında gerçekleşiyor güneş tutulması. Bu takım yıldızının ana temalarından bir tanesi sabırdır. Ama o kadar sabırlı bir enerjiyi anlatır ki kişi sabırla tembelliği birbirine karıştırabilir. Yani sabrettiğini zannettiği noktada aslında harekete geçmekte zorlanıyordur. Şimdi bu güneş tutulması bize işte bu hani sabrediyor muyuz yoksa tembellik mi ediyoruz? Bunları da fark edeceğimiz bir süreci
aktifleştiriyor. Eğer harekete geçmekte zorlandığımızı fark edersek harekete geçmek için neler yapmamız gerekir? Yani o sabır enerjisinin beklemek olmadığını fark ederiz. Sabır nedir? Yapmamız gereken şeyi yapabilme noktasında gösterdiğimiz eylemlerdir, enerjilerdir. Bunları açığa çıkaracak bir manada. Diğer taraftan da Balık burcunda Vedik astrolojiye göre oluyor bu güneş tutulması. Yine işte bu Venüs retrosu, Merkür retrosu da Balık burcundaydı. Balık burcunu çok yoğun yaşayacağımız birkaç aydan bahsediyoruz. Yine bu iç dünyamızla alakalı, maneviyatımızla alakalı ve psikolojimizle alakalı fark etmediğimiz, şifalanması gereken noktaları çok rahatlıkla fark edeceğimiz uzun bir süreç var aslında önümüzde. Rahu, Ketu konuştuk mu? Onlar da yer değiştiriyor. Onlar da yer değiştiriyor. Batı astrolojisine göre kuzey-güney ay düğümü değil mi? Bu değişim hangi olayları oluşturacak? Şimdi Vedik astrolojiye göre 30 Mayıs'a kadar Ketu Başak Burcu'nda, Rahu Balık burcunda. 30 Mayıs'tan sonra Ketu Aslan'a geçecek, Rahu da Kova'ya geçecek. Şimdi ana temalarına baktığımızda Kova toplumsal alanı anlatır bize, toplumsal olayları. Aslan'da daha ziyade hani kraliyet, ego, ben tarafını anlatır. Şimdi Ketu'nun burada olması, Rahu'nun tam karşıda Kova'da olması ego savaşlarının çok fazla açığa çıkacağını söyleyebiliriz bu noktada. Ama bununla birlikte toplumsal bir birleşme, bir kitlenme, yani yaşadığımız toplumsal sıkıntıların üzerine gidip ne yapabiliriz? Yani kendi hem bireysel dünyamızı hem aile noktasını hem de toplum olarak yaşadığımız düzende bozuk olan, sıkıntılı olan durumları değiştirmek için, iyileştirmek için ne yapabiliriz? Bunu kafa yoracağımız 1-1,5 senelik sürece gireceğiz. Aslında toplumda olan şey bireysel dünyada bizim içimizde olan şey. Yani biz kendi içimizde bir şeyleri dengeye getirdiğimizde, kendi içimizde kavgaları, savaşları dengelediğimizde otomatikman toplumda bundan etkileniyor. Venüs retro bitecek, 15 Mart 7 Nisan arası Merkür retro başlayacak. Venüs retro daha sempatik geliyor kulağa ama Merkür retro nedense böyle bir kaçasım geldi. Öyle mi gerçekten? Şimdi aslında Vedik astrolojide Merkür Retro'yu çok böyle kale alınmayan bir süreç olarak geçer. Neden? Çünkü senede 3-4 kere retro yapar Merkür. Yani Merkür Retrosu'na aslında alışığız bir noktada. Yani Venüs Retrosu 1,5 senede bir olur. Mars Retrosu 2 senede bir olur. Merkür 2'de bir retro yapar gibi bir durum var. Şimdi Merkür ama Vedik kaynakları bunu çok kale almamış ama günümüzde Merkür'ün temsil ettiği iletişim, elektronik, sosyal ortamlar, yani bunlar hepsi Merkür'ün temsil ettiği konular. Bizi çok fazla etkiliyor modern dünyadaki insanları. Onun için Merkür Retrosu dediğimizde böyle bir darlanmamız normal. Çünkü işler aksayabiliyor, her şeyi internet üzerinden yapıyoruz. Orada sıkıntılar çıkabiliyor. Elektronik aletlerde sıkıntılar çıkabiliyor. Bir anda bankada mevduatlarına ulaşamayabiliyorsun. Gibi sıkıntılar olabiliyor. Onun için bizi hakikaten fazlasıyla etkiliyor. Bir de şöyle biz günümüz insanı olarak hıza çok fazla alıştık. Merkür bizi yavaşlatıyor. Onun için aslında sinirlerimiz bozuluyor. Yani işte 3'te buluşacağız diyoruz. Bir türlü oraya gidemiyoruz. Engeller çıkıyor. Her şeyi böyle planlı programla yapmaya çalıştığımızda Merkür oraya çomak sokuyor aslında. Bir de Ramazan ve bayrama denk geliyor. 7 Nisan değil 7 mi? Nisan. 1 Mart Ramazan başlıyor, 15 Mart. Evet. Merkür retro 7 Nisan'a kadar. Şimdi o süreçte yine Balık burcunda olacak bu retroda Vedik astrolojiye göre. Yani dediğim gibi balık enerjisini çok yoğun hissettiğimiz birkaç aydayız. Burada Venüs retrosu ile birlikte zaten Venüs retrosu devam ederken Merkür retrosu da başlıyor. Bu süreçte ilişkilerle alakalı fark etmemiz veya işte tökezlediğimiz konular daha da katmerlenebiliyor. Yani hem ilişkiler hem iletişim noktasında bir hani revize etmemiz gereken bir sürece giriyoruz. Fakat Balık burcunda olduğu için yine bulunduğu takım yıldızıyla bağlantılı olarak yine ertelediğimiz konular gün yüzüne çıkacak büyük ihtimalle. Yani neyi erteledik, neyi yapacaktık da hani işte bugün yaparım, yarın yaparım dediğimiz konular varsa o süreçte biraz böyle patlayabilir. Hani gün yüzüne de çıkabilir. Bu retro süreçleri aslında daha önce retro olmadığı zamanlarda yapmamız gereken ama sürekli ötelediğimiz işlerin
gün yüzüne çıktığı süreçlerdir. Yarım kalan işlerin gün yüzüne çıktığı Evet, yarım kalan süreç. işlerin gün yüzüne çıktığı işler ve Venüs Retrosu ile de birlikte birleşeceği için geçmişten çok fazla görüşmeyi kestiğimiz, ilişkiyi kestiğimiz insanlar çok fazla gün yüzüne çıkabilir. Ya buna aşk ilişkileri de dahil. Yani hani hemen reddetmek yerine bir görüşüp konuşup hani bir düzelme var mı, bir iyileşme var mı şeklinde baktıktan sonra yolunuza devam etme şeklinde kullanılabilir bu enerji. Zehra Hanım bunu diyorsa ben 2 kere düşünürüm. Neden? Çünkü sırf vebal almayayım diye o kadar imtina ederek konuşuyor ki yayın öncesi sohbette ben diyorum ki bunu böyle diyelim. Yok Emel Hanım, evet o öyle ama ben vebal almak istemiyorum diyor ve arada çok sansasyonel konular olmasına rağmen biz atlayarak ilerliyoruz. Doğru mudur? Doğru. Aman diyor biz bulaşmayalım, vebal almayalım ama bu Venüs retro ile başlayacak 7 Nisan'a kadar sürecek peş peşe retrolarda hem yarım kalan işler, yarım kalan ilişkiler gün yüzüne çıkabilir. Çıksın ki onlardan da bir hafifleyelim, bir özgürleşelim, yolumuza temiz ve hafif bir şekilde devam edelim. Evli barklıysa ne olacak? O ayrı. Yani evli barklıysa şöyle, evli barklı olduğu halde eski ilişkiler gün yüzüne geliyorsa, duygusal olarak, düşünsel olarak böyle meşgul etmeye başlıyorsa orada kapanmamış, tamamlanmamış durumlar vardır. Bundan da korkmamak lazım. Ya ben şu an evliyim, yani niye geçmişteki işte ilişkimi, sevgilimi düşünüyorum diye kendinizi suçlamak yerine bu neden tekrar geldi? Neyi kaçırdım? Neyi fark etmedim? Yani o ilişkide görmem gereken ana nokta neydi? Belki de o ilişkide görülmesi gereken nokta görüldüğü zaman şu anda hali hazırda olan ilişkideki sorun da şifalanacaktır. Onun için aklımıza, duygularımıza gelen şeylerden kendimizi suçlamayıp kendimize anlayışla ve şefkatle yaklaşırsak aslında her şeyin bizim hayrımıza işlediğini fark ederiz. Vedik astrolojinin yaklaşımı böyle midir? Yani bir önceki ilişkinde ya da ilişkilerinden birinde bir vebal aldıysan bu bir sonraki ilişkinde etkileyebilir mi? Etkiler ama bu psikolojide de böyle zaten. Yani orada geçmişteki ilişkiyi nasıl tamamladıysa, kişi nasıl yaşadıysa bir sonraki ilişkisi de ona benzer olur. Eğer oradaki alması gereken dersleri almadıysa, yaptığı yanlışlar varsa o yanlışları düzeltmediyse, yani tohumlarımızda, beynimizde, zihnimizde o ekilen tohumlar neyse ona göre şekilleniyor ya hayatımız. İlişkilerde de bu tohumların üstüne bir de eylemler ekleniyor. Evet bak zaten böyle düşünüyordum, böyle de oldu. Yani oradaki yanlış düşünceler, yanlış inançlar değiştirilmediği müddetçe bir sonraki ilişkiye de yansır. Peki geriye dönük sorgulama yapmalı mı? Yani insanın daha önceki ilişkilerinde ya da ilişkisinde yaşadığı bir vebal alma olabilir, bir kalp kırma, hakka geçme bugün devam eden ilişkisinde ve evliliğinde bir sorun olarak karşısına çıkar mı? Eğer böyleyse bundan özgürleşmek için ne yapmalı? Yani oradaki bir helallik alma. İlla yüz yüze olmasına da gerekmiyor. Nasıl olmalı? Yani ulaşamayabilir, ulaşmak istemeyebilir, tekrar bir iletişim kurmak istemeyebilir insanlar normal olarak. Ama kendi iç dünyasında o kişiyi hayalinde canlandırarak ona bir özür konuşması yapabilir. Yani yanlış yaptığını kabul ettiğini itiraf eden bir konuşma yapabilir. Ve o noktada kendisini hani iyileştirmeye ve ben bu davranışımın evet yanlış olduğunu fark ettim ve artık bunu değiştirmeye, dönüştürmeye niyet ediyorum şeklinde bir konuşma yapabilir. O konuşmayı orada bitirir, enerjisinden de çıkar, sonra hayatına devam eder. Ve var olan ilişkisinde hiç ummadığı ve çözümsüz gibi görünen bir karanlık yol aydınlanabilir. Aynen öyle. Bir sorun çözüme kavuşabilir. İşte Venüs Retro'yu bu şekilde kullanabiliriz. Çok daha ayrımıza olur. Dünya hayatı zaten sıkıntılı. Bitmiyor. Dert, tasa bitmiyor. Bir şekilde onda yol bulmaya çalışıyoruz ama bazen de öyle düğümlerle karşılaşıyoruz ki her birimizin hayatında var. Bu düğüm açılmaz diyoruz ya. Bu düğüm açılmaz. Gel sen yardım et dediğimiz çok oluyor. Bu düğümleri gösteren bir açı, bir yıldız var mı gökyüzünde Vedik astroloji? Şöyle yıldız veya açı değil ama konum var. Ateş ve su hattı olarak geçer Vedik astrolojide. Bazı burçların yani ateş ve su gruplarının ilk dereceleri ve son dereceleri kavuştuğunda, yani örnek olarak Yengeç burcunun son 3 derecesi
Aslan burcunun ilk 3 derecesi. Ama daha da sıkıntılı olan Yengeç burcunun son derecesiyle Aslan burcunun ilk derecesi. Yine aynı şekilde Akrep ve Yayda da var ve Balık ve Koç'ta da var bu noktalar. Burası Gandanta olarak geçer, düğüm noktası olarak geçer ve kişisel haritada kişisel gezegenler bu noktadaysa o gezegenin temsil ettiği konularla alakalı kişi hakikaten düğümlenmiş hisseder kendini. Yani örnek olarak Venüs'ü Gandanta noktasındaysa özellikle de erkek haritasında kadınlarla alakalı bir türlü düzen oturtamaz. İlişki noktasında kendisini açamaz, kadınları anlamakta zorluk yaşar, böyle düzenli, sistemli veya güzel bir ilişki yaşama noktasında çok sıkıntı yaşar. Bu çözülmez mi? Çözülür. Farkındalıkla, gayretle, çabayla, niyetlerle en olumsuz durum en olumlu duruma dönüşebilir. Ama kişi bunu fark edene kadar evet o düğüm noktasını yaşar hayatında. Bunun şifalanması kişinin fark etmesiyle mi başlar? Kişi zaten o konularla alakalı kendisi de farkındadır. Ya evet benim şu konularla alakalı yani işim bir türlü rast gitmez. Dükkan açıyorum, iş yapamıyorum, kapanıyor. Buraya el atıyorum, kuruyor. Yani bir türlü bereket, para akışımda istikrar tutturamıyorum. Hep yok diyorsa Evet. işte bu dediğiniz konum mu vardır? Mesela evet yani bu olabilir. İşte Merkür Retrosu olabilir. Ticareti yapmak ister ama ticarette bir türlü bir randıman sağlayamaz. İlerleme sağlayamaz. Satürn'ü Gandanta'dadır. Bir türlü disiplin kuramaz hayatında. Bir kişinin çocuğunun olamaması da bu konumla ilgili olabilir mi? Bağlantılı olabilir evet. Yani Ay Gandanta'daysa özellikle kadın haritasında doğurganlıkla alakalı sıkıntılar verebilir. Bunda yapılabilecek bir şey var mı yoksa mukadderat mı? Yani tabii ki tıbbi destek almak gerekir, çözümlerine bakmak gerekir. Ama tıbbi ile birlikte her şeyin bir de hani ruhsal düzlemde izi var ya, ruhsal boyutta da kendi kişi o yani anne olmayacağına inanıyor olabilir. İyi bir anne olamayacağına inanıyor olabilir. Bu inançlarla da çalışmak gerekir. Düğümün çözülmesiyle ilgili mesela geldi, ben geldim size. Siz bana haritamı anlatırken dediniz ki şurada sorun yaşıyor musunuz? Çünkü ben burada bir düğüm gördüm. Tamam, siz de gördünüz. Evet ben de onayladım, doğru dedim. Ne yapacağız şimdi? Şimdi şöyle o düğümün bulunduğu burç ve takım yıldızının temsil ettiği konularla alakalı neler yapılması gerekir ve neler yapılmaması gerekir bu noktada yardımcı oluyoruz harita bazında. Orada yapılacaklar ve yapılmayacaklar var. Evet tabii ki. Bu hareketler düğümü çözmeye katkı sağlıyor mu? Sağlar. Yani kişi orada çünkü işte Venüs'te ilişkilere yanlış bir bakış açısı vardır. O bakış açısının temelinde yatan duygu ve düşünceleri fark ettiğinde adım başlamış olur zaten. Onu fark ettiğinde davranışlarına yansır. Adım adım davranışları da değişmeye başlayacağı için oradaki düğüm açılmaya başlar zamanla. Ama çok kolay bir süreç mi? Çok kolay diyemem tabii ki. Şimdi önümüzde de 4 ve 9 Haziran arasında Mars'ın Gandanta yani bu düğüm noktası olduğu bir süreç var. Yani Mars'ın temsil ettiği konularla alakalı 4 ve 9 Haziran arasında harekete geçmemekte fayda var. Yani Mars'ın temsil ettiği konular ne? Yeni bir atılım, yeni bir başlangıç, yeni bir aksiyon alma, harekete geçme, önemli konuşmalar tartışmaya dönebilir çünkü. Bu süre zarfında hassas bir süreçten geçiyoruz. Tartışmalardan uzak kalmakta çok fayda var. Kendimizi daha iyi hissedeceğimiz, daha sakin hissedeceğimiz bir ortama gidebiliyorsak, gidemiyorsak bile ruhsal manada dediğim gibi bedeni sakinleştirecek, esnetecek hareketler yapmak, size iyi gelecek duygu ve düşünceler içerisine sokacak müzik olabilir, yani terapi olabilir, sanat olabilir. Hangi alan size iyi geliyorsa onu biliyorsunuzdur. Bu süre zarfında bunlarla ilgilenmekte çok fayda var. Çünkü bu durum sadece bireysel olarak beni etkilemiyor. Beni etkiliyor, seni etkiliyor, onu etkiliyor. Hep Toplum beraber. etkileniyor. Evet, toplum etkileniyor. Konuştuklarımız ilginizi çektiyse ben de Vedik astroloji ile ilgilenmek, öğrenmek istiyorum diyorsanız güzel bir fırsat var. 25 Şubat değil mi? Evet. Temel seviye Vedik astroloji. Evet. Sayfanızdan ulaşabilirler. Biz de aşağıya bilgilendirmeyi yapalım daha kolay olsun. Size ulaşsınlar. Evet, tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Güzel zamanlarda sizinle tekrar görüşmek üzere.